Herkese merhaba. Bugün farklı bir açıyla videomu başlattım. Şimdi kiloş eteğimi keseceğim. Kiloş eteğimi kesmeden önce kalıbımı şu şekilde boyundan doğru gördüğünüz gibi ikiye katladım. Tam eteğimin boyunda. Bel ölçüm artı etek boyum olacak şekilde katladım. Şuradaki de su lekesi. Şimdi benim bel ölçümü belini büzgülü istediğim için bel ölçümü 2 ile çarpıyorum. Çarptığım ölçüyü 3,14'e bölüyorum ve çıkan sonucu şu şekilde tam şu köşeden itibaren ölçüyorum. Diyelim ki bu ölçüm 30 geldi. Bu şekilde 30 santimi şöyle 1 santimi tam köşeye koyuyorum. Ve 30 santimi de buradan buluyorum ve işaretliyorum. Bu tüm bel çevresi boyunca 30 santim olacak şekilde mezuramı döndürerek burayı çiziyorum. Çizdikten sonra şu şekilde 30 santime tekrardan koyuyorum. Ve bu sefer de etek boyumu ayarlıyorum. Benim etek boyum bayağı bir uzun olacak. Çünkü abiye yapacağım. Ve şuradan itibaren tam kumaşımın şu hizasına kadar etek boyumu da ölçüyorum. Şöyle göstereyim. Yani bel ölçüm artı etek boyum olacak. Şimdi bir çizeyim çünkü bu şekilde çizerek anlatmazsam anlamanız daha zor olur. Şimdi çiziyorum ve gösteriyorum. Bu arada eteğimi bu şekilde pratikten keseceğim. Üst bedenim için de pensiz temel beden kalıbımı kullanacağım. Bu parçaların aynısından bir de tül keseceğim. Bu kumaşımı astar olarak kullanacağım. Bu arada burada 4 metre asetat saten kumaş var. 4 metre asetat saten kullanacağım astar olarak. Üstüne de şu şekilde bir tül kullanacağım. Tüm dikim aşamalarında inşallah paylaşacağım sizlerle. Şimdi çizimimi yaptım. Bu arada bu yarım kiloş bir etek. Sadece belini büzgülü olarak yapacağım. Şuradan göstereyim. 30 santim olacak şekilde ilk olarak bel hattımı indim. Şurası yanlış çizgi. Şuraya bakmayın. 30 santimden sonra da şuradan itibaren 108 santim etek boyumu indim. Ve her yerden eşit miktarda 108 santim alarak bu şekilde bir yay çizdim. Bunu güzel çizmeniz ve eşit çizmeniz önemli. Hatta ne kadar eşit çizerseniz çizin, dikildikten sonra sarkma oluyor. O yüzden dikkatli kesmekte ve ölçü almakta fayda var. Şimdi ben bunu kestikten sonra mankenime giydireceğim. Ya da bir askıya takacağım. Biraz bekleteceğim. Şu orta kısmı verev hattı olduğu için burada bir sarkma olacak. Yaklaşık 3 santim kadar. O fazlalık payı alacağım ve eteğim tamamen bitmiş olacak. Kesim aşaması. Şimdi bel hattıma şöyle pay vermeden keseceğim ben. Etek ucuma da 1 santim pay vereceğim. Bu şekilde kesimimi yapacağım. Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi videonun kalan kısmına bu şekilde devam edeceğiz. Ön bedenimi kumaş katına yerleştiriyorum. Ve 1 santim dikiş payımı da vererek kesimimi yapıyorum. Kalıbımda sadece küçük bir değişiklik yaptım. O da şu. Karpuz kol bir kalıp kullanacağım için kolumun düşük durmaması için omuz kısmımdan içeriye 1,5 santim girdim. Ve bunu kol oyuntumla beraber birleştirdim. Kalıbımda böyle bir değişiklik yaptım. Eğer siz de karpuz kol yapacaksanız böyle yaparsanız bence çok daha güzel olacak ve kabarık duracaktır kolunuz. Ön bedenimi kestikten sonra arka bedenimi kumaş katına 1 santim aralıkla yerleştiriyorum. Ve yine 1 santim dikiş payımı vererek kesimimi yapıyorum. Belini büzgülü istediğim için bel kısmına oyuntulu bir şekilde değil de düz bir şekilde indim. Ve arka ortamı da açtım gördüğünüz gibi. Arkaya fermuar yapacağım.
Şimdi karpuz kol, prenses kol karışımı bir kol kalıbı hazırlama tekniği göstereceğim. Gerçekten çok güzel oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Orta çizgimden itibaren sağına ve soluna 3'er santim aralıklarla 2 tane çizgi çiziyorum. İlk çizgimi çizdim. Şimdi ikinci çizgimi çiziyorum. Bunu istediğiniz kabarıklığa göre arttırıp azaltabilirsiniz ama bence 3 santim gayet ideal oldu. Şimdi bir kısmının aralıklarını çizdim. Diğer kısma geçiyorum. Aynı şekilde 3 santim aralıklarla 2 tane çizgi çiziyorum. Şimdi her bir kutucuğu numaralandırıyoruz. Bu numaralandırmayı kesinlikle yapmanız gerekiyor. Çünkü kalıbı keseceğimiz için parçalarımızın karışmaması gerekiyor. Numaralandırmamı da yaptıktan sonra kesimimi yapmadan önce kolumun bu kısmına düz bir çizgi çiziyorum. Bu çizgiyi de çizmeniz yine çok önemli. İlla oraya çizmeniz gerekmiyor. Diğer çizgileri referans alarak dik çizgilere dik olacak şekilde yatay bir çizgi çizmeniz yeterli olur. Şimdi her bir çizgimi kesiyorum. Şimdi kumaşıma düz olacak şekilde yatay bir çizgi çiziyorum. Çizgimi çizdikten sonra kalıbımın üstüne yatay bir çizgi almıştım biliyorsunuz ki. Bu yatay çizgileri üst üste koyarak ve kalıbımın numaralandırmasına dikkat ederek kalıbımı bu çizgiye yerleştiriyorum. 4 santim aralık bırakıyorum her bir kalıbımın arasına. 4 santim aralığımı bıraktıktan sonra yatay çizgileri tekrardan üst üste getirerek yine numaralandırmaya dikkat ederek kalıplarımı yerleştiriyorum. Her biri için aynı şey yapıyorum. Şimdi orta çizgimin ortasını buluyorum. Yani 4 santim bir aralık vermiştim. 2 santimine bu şekilde gösterdiğim gibi çiziyorum ve tepe noktasını buluyorum. Tepe noktasını bulduktan sonra bu noktadan yukarıya 10 santim çıkıyorum. Bu da yine istediğiniz kabarıklığa göre değişir. Artık kolumun tepe noktası bu hat olmuş oluyor. Şimdi gösterdiğim şekilde yan kol hatlarımla tepe noktamı birleştireceğim. Ben burada kol rigası kullanıyorum ama siz elinizle de bunu çizebilirsiniz. Çizgilerimi güzelce çizdikten sonra büzgü yerlerimi ayarlıyorum. Bu iki noktanın arası benim büzgü hattım olmuş olacak. Bu gösterdiğim noktadan itibaren kol boyumuzu ayarlıyoruz. En tepe noktadan almıyoruz kol boyumuzu. Burası da yine önemli bir nokta. O aldığımız 10 santimlik yükseklik bizim kol boyumuza dahil değil. Orası sadece kabarık durması için yaptığımız bir yer.
Asıl kol boyumuz kalıpların olduğu hiza. Şimdi 1 santim dikiş payımı da vererek kesimimi yapıyorum. Yakayı temizlemek için böyle bir dik yaka kalıbı hazırladım. Bu kalıba kuplu kiloş elbise kalıbımızdan da ulaşabilirsiniz. Şimdi kumaşımı tek kat verev olacak şekilde önüme yerleştirdim. Bundan tek kat olacak şekilde kesiyoruz. Yani bir tane yakamız olacak. Çünkü bunu ikiye doğru katlayacağız. Normalde yakalardan 2 tane kesiyoruz biliyorsunuz ki. Verev yerleştirdikten sonra 1 santim dikiş payımı da vererek kesimimi yapıyorum. Kol uçlarımı temizlemek için de manşet kullanacağım. Bileğime uygun olacak şekilde manşetlerimi kesiyorum. Ve son olarak da belim için bir kemer keseceğim. Kemer istediğiniz boyda ayarlayabilirsiniz. Ben 5 santim yani bitmiş hali 5 santim olacak şekilde yaptım. Bu arada ben her bir parça için bir de simli kumaşımdan kesim yaptım. Ama onun kesim aşamalarını göstermedim. Yani birebir her şeyden aynısını kestim. Burada da zaten gösteriyorum. Simli kumaşımla astar kumaşıma tek bir kumaşmış gibi dikiş yapacağım. İkisinin de yüzleri bana bakacak şekilde üst üste koydum ve iğneledim. Bu kumaşı dikmek gerçekten aşırı derecede zordu. Yani bu simli kumaşı dikmek. Yani bilmiyorum, beni aşırı derecede zorladı. Hatta videonun kalan kısmını da çekmedim. Şimdi iki kumaş yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum ve omuzlarından dikiyorum. Bu arada yeni başlayanlara asla ama asla tavsiye etmiyorum. Yani daha kolay modellerden başlayabilirsiniz. Bu bayağı bir ileri seviye. Diktikten sonra şimdi yan dikişlerimizi kapatacağız. Yan dikişleri de yine yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştirdim. Ve bu şekilde kapatıyorum. Bu arada her bir dikişimden sonra overlock dikişi çektim ve ütümü yaptım.
Kol kalıbım için de yine aynı kumaşı üst üste koydum ve iğneledim her yerinden kaymasın diye. Büzgü yapacağımız yerlere çıtlarımı almıştım. O kısmın arasına en geniş dikiş adımında büzgü dikişi yapıyorum ve burayı büzüyorum. Büzdükten sonra asıl önemli noktasına geliyoruz. Nasıl kabarık durdu. Ben tuhafiyeden böyle bir tül aldım. Buna petekli tül deniliyor sanırım. Böyle bayağı kalın bir tül. Onu böyle kat kat olacak şekilde dikiş makinesinde diktim. 8 santim boyunda ve kumaşın enini komple kullandım. Ve bu şekilde tam büzgü noktama yerleştirdim. Gösterdiğim gibi 1 santimden diktim. Yan dikişlerime overlock çektim. Buraları gösterdiğim yere kadar dikeceğim. Yüzü yüzüne gelecek şekilde katlıyorum. Bu kısımda bir aralık bırakıyorum. Yırtmaç aralığı ve kalan kısmı dikiyorum. Ben 7 santimlik bir aralık bıraktım. Yırtmacımın etrafından dikişim dışarıdan gözükmesin diye yarım santimden bir dikiş geçtim. Ve kol ucuna da overlock dikişi çekip en geniş dikiş adımında büzgü dikişi yaptım ve kolumu büzüyorum. Büzgümü manşetimin uzunluğu kadar yapıyorum. Manşetimi gösterdiğim gibi yüzü yüzüne bakacak şekilde katlayıp yanlarından dikiyorum. Diktikten sonra bu köşe kısımlarını kesiyorum ki daha güzel bir dönüş sağlasın. Yine manşetim için de tül kullandım. Şimdi manşetimi yerleştireceğim. Manşetin düz yüzüyle kolumun içteki yüzü yani ters yüzünü birbirlerine bakacak şekilde iğneliyorum. Tam bu yırtmacımın başladığı yerden yani büzgümün bir ucunu manşetimin bir ucuna getiriyorum. Ve komple dikiyorum. Zaten büzgümün uzunluğuyla manşetin uzunluğu aynı olduğu için tam üst üste oturuyor. Buradaki önemli nokta manşetin düz yüzüyle kolun ters yüzünü üst üste getirip dikmek. Bu arada bu dikişi 1 santimden yapıyorum. Şimdi ilk dikişimizi yaptık ve içten kısmı bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şimdi önemli olan tabii ki dış kısmın temiz gözükmesi. Dış kısmı da bu şekilde yine 1 santimden içeriye kıvırıyorum. Zaten diğer kısmı kıvırdığımız için bu kısım otomatikman kıvrılıyor. Pis dikişin üzerine 1 santimlik payımızı kapatıyoruz. Ve buradan da ip ince bir şekilde bir çima dikişi geçiyoruz.
Manşetimi yaptım ve bu şekilde görünüyor. Ben bu kısımda kopça kullanacağım çünkü manşetin üst üste binmesini istemiyorum. Şimdi kollarımızı bedene takacağız. Kolun düz yüzüyle bedenin düz yüzü birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ben her zaman ilk önce tepe noktasını birleştirerek başlıyorum. Daha sonra yan dikişleri birleştiriyorum ve kalan kısımları da iğneliyorum ve gösterdiğim yerden dikiyorum. Kolumu da diktikten sonra bu şekilde görünecek. Büzgü kısmı gördüğünüz gibi çok güzel duruyor. Şimdi yakamı yüzü yüzüne gelecek şekilde katlıyorum. Ve gösterdiğim yerden dikip bedene yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Böyle yapmamın sebebi yakamın arkasında da yine kopça kullanacağım aynı şekilde. Bedenimden itibaren fermuar takacağım. Bedenimin bu kısmına overlock dikişi çektim ve en geniş dikiş adımında büzeceğim burayı birazcık. Yakamı da taktım ve bu şekilde gözüküyor. Videonun geri kalanını çekmedim dediğim gibi çünkü gerçekten bu elbise bana birazcık sinir krizi geçirmeme sebep oldu. Lütfen videonun buraya kadar olan kısmını beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla dikiş videosu için takipte kalın. Beni Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Instagram adresim gördüğünüz gibi ekranda yazıyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.